Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemize bakla dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Bakla dikim işlemini buradaki görmüş olduğunuz Zagara Bianca limon bahçemizdeki ara kısımlara dikme işlemini gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi bu iş için normalde bizim Tarsus'ta Eylül ayının 15'inden itibaren veyahut da Eylül ayının 1'inden itibaren başlanıyor. Burada kişilerin kendi durumuna göre, hava durumuna göre, yağmura göre ve şartlara göre hareket ediyoruz. Ve ona göre dikim işlemini yapıyoruz. Şimdi biz burada ilk önce şöyle yapacağız. Dikim işlemine başlamadan önce yaklaşık bir 2 hafta 3 hafta önce buradaki dikecek olduğumuz şu arayı görüyorsunuz. Bu arayı kültivatör yardımıyla, kaz ayağı yardımıyla sürme işlemini gerçekleştireceğiz. Toprağı bir miktar yumuşatacağız. Ardından birazcık yağmur bekleyeceğiz. Yağmur yağacak veya yağmurun yağmasını bekleyeceğiz. Hava durumunu kontrol edeceğiz. Ondan sonrasında da Eylül'ün ilk haftası veyahut da ikinci haftası olacak şekilde dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Planlamamız bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte limon ağaçlarımızın arasını sürme işlemine başlıyoruz. Şimdi bahçemizi sürmemizin üzerinden 2 hafta geçti. Bugün günlerden 7 Eylül Cumartesi dostlarım. Tekrardan kültivatör yardımıyla yine o sürmüş olduğumuz yerlerin sürme işlemini gerçekleştireceğiz. Burada bir farklı işlem yapacağız. O farklı işlem şu: baklamızı dikecek olduğumuz, damlama hortumunu çekecek olduğumuz izin bir tık daha derin ve bir tık daha yerinin belli olması gerekiyor. Bakın şu kısımları ark olarak adlandırmış olduğumuz bu kültivatörün ayağının gitmiş olduğu yerin biraz daha geniş olması gerekiyor. Biraz daha derin olması gerekiyor. Bunun içinde değişik yöntemler var. Bunun özel aletini alanlar var. Ancak biz çok aşırı bir şekilde dikim yapmayacağımız için, geniş bir alanda işlem yapmayacağımız için daha böyle ilkel yollarla bu işlemi halletmeye çalışacağız. Bunun ilkel yolu da nedir diyecek olursanız, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kültivatörün ayak kısmına çuval bağladığınız zaman birkaç tane çuval bağlamanız gerekiyor. Birkaç tane çuval bağladığınız zaman o çukurun daha geniş ve daha böyle hizalı ve derin olmasını sağlıyorsunuz. Biz burada dış ayakların ikisine de çuval bağlayarak dikim mesafesini o şekilde ayarlayacağız. Yani dıştaki bu ayağımıza bir çuval bağlayacağız. Ve aynı zamanda en dıştaki diğer ayağımıza da bir çuval bağlayarak bu şekilde aynı anda iki çukuru açma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlerle beraber bu şekilde bağlamış olduğumuz çuvallarla beraber sürüm işlemine başlıyoruz. Sürme işlemini tamamladık. Burada belirlemiş olduğumuz, çuval bağlamış olduğumuz yere damlama hortumlarımızı çekme işlemini de gerçekleştirdik. Aralığı görüyorsunuz. Zaten bir ayakla diğer ayağın arası ortalama 2 metre denk geliyor. 2 metre şurada, burası da bir 2 metre ölçüye vurduğumuz zaman 1.50 civarı yapıyor. Yani buradaki dikim alanının birbirine olan mesafesi 1.50 civarı diye söyleyebiliriz. Belki 1.80'de olabilir, tahmini söylüyorum. Bu şekilde ayarlamamızı yaptık. Arklarımızı belli ettik. Bakın arklarımızı görüyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim arkları. Damlama hortumunu çektik. Şimdi sulama işlemine başlayacağız. Burada önemli olan noktalar neler? Birazcık ondan bahsedelim sizlere. Normalde bir yağmur gelse, çünkü burası yaz ayında ciddi manada kurak çekti. Yaklaşık 3 ay boyunca 45 derece civarında sıcaklık vardı. Olmuş olduğumuz yerde Tarsus'ta. Bundan dolayı toprak elbette ki kuru, suya aç bir durumda. Suya aç bir durumda olduğu zaman aşırı bir şekilde sulama işlemi yapmamız gerekebiliyor. Ancak bir yandan da tabii ki ilerleyen Eylül ayının 7'si olması itibariyle artık sonbahar ayına girmemiz sebebiyle yağmur bekleyişimiz devam ediyor. Yağmurun gelmesini ümit ediyoruz. Bundan dolayı dedik ki bu şekilde çekelim. İlk önce buradaki toprağın ihtiyaç duyduğu suyu bir verelim. Suyu verip altını birazcık ıslak hale getirelim. Burada bu sulamamızı 2 saat 3 saat toprağın istek ve ihtiyacına göre yapacağız. Ardından bir sonraki gün tohumlarımızla beraber bu hazırlamış olduğumuz sulanmış olan yere
Bu şekilde tohumlarımızın dikim işlemini yapacağız dostlarım. Şu anda da görüyorsunuz, kameradan da belli oluyordur. Hortumla yapmış olduğumuz yerler sulanıyor. Suyun damladığı yerler, noktalar belli. Bu şekilde dikim işlemini gerçekleştireceğiz inşallah. Burada dikim işleminde neye dikkat ediyoruz? Genel itibariyle bu tarz dikim işlemlerinde bizim kanalımızı takip edenler bilirler. Kanalımızın daha önceki videolarında ayın eskisi yenisi mevzusu vardı. Burada ayın eskisi yenisinde birazcık değişik görüşler mevcut. Bir kısım diyor ki ayın eskisinde dikilecek. Bir kısım diyor ki ayın eskisi veya yenisi olması önemli değil. Dolusu boşu mevzusu var. Dolusunda dikilmesi yeterli diyor. Şimdi o videomuzu izlemeyenler izlediği zaman ayın eskisinin ne olduğu, yenisinin ne olduğunu net bir şekilde öğrenebilirler. Orada sıkıntı yok. Ancak bir de bu dolusu boşu mevzusu var. Bu dolusu boşu mevzusunu o videoda anlatmadım. Çünkü kafa karışıklığı olacaktı. Veyahut da çok saçma gelebilecek bir konu olabilirdi dinleyenler için. Önemli değil saçma gelmesi. Biz sonuçta neye göre yapıyorsak onu söylüyoruz. Biz şu anda ayın dolusuna denk gelecek şekilde bu işlemi yapıyoruz. Ancak ayın yenisindeyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Ayın yenisinin dolusunda olacak şekilde dikim işlemini yaptık. Aslında bir kısımda diyor ki ayın eskisinin dolusunda dikmeniz gerekiyor diyor. Şimdi o videoyu izlediğinizi farz edelim. Ayın yenisini eskisini öğrendiniz. Bu kısımda dolusu boşu ne? Bu videoyu izleyenler, bunu merak edenler için burada bu bilgiyi vermiş olalım. Buradaki dolusu boşu şu şekilde oluyor. Ayın eskisine göre konuşuyorum. Ayın eskisinin ilk 5 günü dolu, sonraki 5 günü boş. Sonraki 4 günü dolu, sonraki 4 günü boş. 3 günü dolu, 3 günü boş. 2 günü dolu, 2 günü boş. 1 günü dolu, 1 günü boş. Hesabı bu şekilde yapılıyor. Bu hesaba göre hareket ediyoruz. Şu anda da ayın eskisinin 4'ü. Yani ilk 5 günü dolu demiştik. Biz şu anda dolusuna denk gelecek şekilde dikiyoruz. Ama ayın eskisinin 4'ü yani ayın yenisindeyiz. Ayın yenisinin dolusuna denk gelecek şekilde dikim işlemini yapmış oluyoruz. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Bunu önemsemeyenler, boş işler diyenler olabilir. Onlar kafasına göre devam edebilir. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Bu dip notu, bu dip bilgiyi de bu şekilde vermiş olalım. Bizim yapmış olduğumuz dikim işlemini biz bu şekilde ayarladık. Ayın yenisinin dolusuna denk gelecek şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Bugün 4'ü, yarın 5'i. İlk 5 günü dolu demiştik. Bugün buradaki arklarımızı oluşturduk. Arklarımızı şimdi güzelce suluyoruz. Arklarımızı suya doyuracağız. Ardından yarın inşallah buradaki dikim işlemine başlayacağız. Akıllara şu soru gelebilir. Ya bu ark dediğin yeri yapmasak, direkt toprağın yüzeyine diksek olmaz mı? Ya olmaz diye bir şey yok. Olur. Ancak bir müddet sonra buradaki bu baklanın dibini doldurduğumuz zaman, ark şeklinde olduğu zaman, bir müddet sonra dolduğu zaman daha güzel oluyor, daha hoş oluyor. Ve aynı zamanda rüzgarlara karşı biraz daha dirayetli oluyor. Dip kısmı dolmuş oluyor. O yüzden bunu yapıyoruz. Yapacağınız diye %100 bir kural yok. Ancak biz bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz dostlarım. Bunun da bu şekilde bilgisini vermiş olalım sizlere. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Hangi tohum alacağız? Şimdi normalde ziraatçilere gittiğiniz zaman değişik tohumlar var. İsimler de var. Bizim burada yıllardır kullanıla gelen bir tohum çeşidi var. Bizim buradaki bir abimiz onu satıyor. Biz de ondan tedarik etme işlemini gerçekleştiriyoruz. Onu dikiyoruz. Gittiğiniz zaman kimisi diyor ki erken olan cins var, geç olan cins var diyorlar. Onların isimler hakkında bir bilgimiz yok. Şimdi dikecek olduğumuz çuvalı sizlere gösteririm. O çuvaldaki tohumları inşallah buraya dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Bizim dikecek olduğumuz baklanın üstünde bu şekilde etiket var. Tür bakla çeşit Luz de Otono yazıyor. Luz de Otono çeşidiymiş. Dikecek olduğumuz çeşidimiz bu şekilde dostlarım. Bu çeşidimizi bu şekilde dikme işlemine yarın başlıyoruz. 4-15 olarak adlandırmış olduğumuz taban gübremizi bu şekilde kovalarımızın içerisine koyduk. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz arklarımızın içerisine tuz ekeler gibi gübremizi atma işlemine başlıyoruz. Gübremizi attıktan sonra şimdi hazırlamış olduğumuz arklarımızın içerisine tohumlarımızın dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada dikim işlemini damlama hortumunun su akan yerine göre ayarlıyoruz. Su akan yerini şimdi dün sulama işlemini yapmıştık. Videoda da sizlerin gördüğü üzere şu anda toprağımız yaş. Burada çapraz olacak şekilde ve her birinin arasında en az 4 parmak mesafede olacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çapraz ve 4 parmak. Çapraz 4 parmak olacak şekilde dikim işlemine devam ediyoruz. Şimdi buraya gömdük. Şimdi onun çaprazına gömüyoruz. Bu şekilde hem çapraz hem de
4 parmak mesafe olacak şekilde dikim işlemine devam ediyoruz. Burada bir de şu konuya değinelim. Bakla tohumu normalde genel itibariyle eğer ki tohumunuz iyiyse nasıl ektiğinizin bir önemi olmaksızın çıkabilen, herhangi bir sıkıntı yapmayan bir tohumdur. Ancak burada en önemli olan faktör tohum. Tabi her şeyde tohum. Baklada bir kat daha önemli hale geliyor bu tohum işlemi. Tohumunuz kaliteli olursa toprağa gömmeniz yeterli olacaktır. Burada toprağa tohumumuzu üstü kapanacak şekilde gömüyoruz. Çok aşırı şekilde içeriye doğru kuvvet uygulamıyoruz. Üstünün kapanması yeterli. Ardından sağdan soldan bir miktar toprakla da karıştırarak hem tohumların üst kısmını, açık kalan yerini kapatmış oluyoruz. Hem de atmış olduğumuz taban gübresinin toprakla kapanmasını sağlayarak açıkta kalmamasını sağlamış oluyoruz dostlarım. Bu şekilde uygulama işlemine devam ediyoruz. Eğer ki baklanızın tohumu iyiyse sıkıntı yaşamazsınız dedik. Şimdi sizlere buradaki tohumlarımızı gösterelim. Bakın bizim tohumlarımızın da görüntüsü bu şekilde. Görüntü itibariyle baktığımız zaman, kontrol ettiğimiz zaman kalitede herhangi bir ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Kaliteli olarak gözüküyor. Tohumun üstündeki yazıyı sizlere göstermiştim. Sizler de almak isterseniz ona göre değerlendirebilirsiniz. Ancak tabii ki sonucu görmek gerekiyor. Bakalım bu ekmiş olduğumuz bakla nasıl çıkacak, tohumları nasıl olacak, sonuçtan memnun kalacağız mı? Onu da shorts videolarıyla sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağız inşallah. Bir diğer konu, şöyle de bir durum var. Baklanın alt kısımlarında bakın şu şekilde böyle bir siyahlık var. Bu kısmını eğer ki toprağa gömerseniz çimlenme işleminin daha hızlı olduğunu söyleyenler var. Biz birebir teyit etmedik. Bakalım bu yıl buna da dikkat etmeye çalışacağız. Ancak duruma göre bazen böyle dikiyoruz, bazen bu şekilde dikiyoruz. Nasıl denk gelirse dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Birebir net bir şekilde dikkat etmiş olduğumuz durum söz konusu değil. Bir diğer konu da şöyle ki, eğer ki baklalarınızı bir gün önceden, yani akşamından ıslatıp beklettiğiniz zaman çimlenme işleminin daha hızlı olduğunu söyleyenler var. Tabi bunlar da biz yapmadığımız için söyleyenler var diye söylüyorum. Biz burada ne yaptık onun yerine? Önceden toprağımızın dikecek olduğumuz yeri sulama işlemini gerçekleştirdik. Yani nemli hale getirdik. Nemli halinde bu şekilde burada tohumları çimlendirmeye çalışacağız. Direkt diktikten sonra suyu vermiyoruz. Çünkü toprağın ilk ihtiyacı olan nemli kalmasını gerektiren bir su miktarı var. Taban kısmına o suyumuzu veriyoruz. Ardından diktikten sonra yine can suyunu vereceğiz. Biz de aslında bir nevi o işlemin topraktaki halini uygulamış oluyoruz. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Şimdi bu şekilde dikim işlemimizi tamamladık. Tamamladıktan sonra bir de üst kısımlarına toz sarı kükürt uygulaması yapacağız. Bunun için yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, bir, buraya domuz geliyor dostlarım. Hınzır olarak adlandırmış olduğumuz, kimi yerlerde domuz olarak bilinen yabani hayvan geliyor. Bu şekilde su olduğu zaman ağzıyla, burnuyla kazabiliyor. Kazdığı zaman tohumlarımız çıkıyor, buraya zarar veriyor. Bunun kokusunun hınzırları engellediğine dair birkaç tane tespitimiz oldu. En azından çok aşırı şekilde yaklaşmıyor. Eğer ki çok aşırı aç olursa ne koyduğumuzun, ne verdiğimizin çok bir önemi yok. Ancak eğer aşırı şekilde aç olmazsa veya burayla çok bir iş olmazsa burayı teğet geçebiliyor. Birincisi bunun için kullanacağız. İkincisi, bizim toprağımız pH'lı, pH seviyesi yüksek, kireçli bir toprak. Kirecinin birazcık kırılması, vitamin ve minerallerin daha güzel bir şekilde baklamıza geçmesi için kullanacağız. Ve bir diğer de yine burada tavşan var. Yani maalesef sorunlar bitmiyor. Sadece tohumu ekmekle, dikmekle işlem bitmiyor. Bir de tavşan mevzusu var. Burada da bir yuvası var. Ciddi manada bir tavşan popülasyonunun olduğu yerdeyiz. Bu tavşanlar da normalde ne yapar? Sizler de görmüşseniz karpuz, kavun diktiğiniz zaman onun daha böyle tazeyken gelir, onların üstünü yer, tıraş eder. Tamamen kökünden yemez, üstünden tıraş eder, o şekilde bırakır. Onun için de yine bu şekilde buraya toz sarı kükürt uygulaması yapacağız. Onun da bir miktar uzak kalmasını istiyoruz. En azından baklalarımız çıkıp kendine gelene kadar. Zaten tazelikten çıkıp kart dediğimiz yetişme durumuna geldiği zaman tavşanların herhangi bir sıkıntısı söz konusu olmuyor. Onlar diğer şekilde diğer otlarla beslenme işlemine devam ediyor dostlarım. Şimdi dikim işlemini yapmış olduğumuz yerde hortum damlama sistemimizi açtık. Şu anda damlama suyumuz akıyor. Topraklarımıza güzelce damlama suyumuz akıyor. Toz sarı kükürt ile uygulama işlemine başlıyoruz. Toz sarı kükürtlerimizi de görmüş olduğunuz gibi arklarımıza tuz çiler gibi, tuz atar gibi atma işlemini gerçekleştirdik. Her yerine denk gelecek şekilde azar azar uygulama işlemimizi tamamladık. Şu anda bakla işlemlerimizi tamamlamış bulunmaktayız dostlarım. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Şimdi normalde bizim birkaç tane arkadaşlarla yapmış olduğumuz konuşmada 20-20 verdim, çok güzel verim aldım. 18-45 gübresini verdim, böyle bir verim olamaz, toplaya toplaya bitiremedim ve benzeri yorumlar vardı. Ancak burada
18.46 gübresinin fiyatı yanlış olabilir. Tam güncel bilmiyorum ancak 1000 lira 1200 lira civarında diye hatırlıyorum en son yapmış olduğum araştırmada. Biz buradaki toprağımızın kireçli olması, pH oranı yüksek olmasından dolayı genel itibariyle 4-15 gübreyi tercih ediyoruz. Sebebi bundan kaynaklı. Burada 20-20'de kullanabilirsiniz. 18-46'da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok, sizin tercihinize kalmış. Ancak bizim mantık ve düşüncemize hem fiyat olarak hem de toprağın yapısı itibariyle 4-15 gübre daha mantıklı geldiği için bu şekilde uygulama işlemimizi yaptık dostlarım. Bunun sebebini de bu şekilde bildirmiş olalım. Bir diğer konu, sonuç itibariyle buraya ekmiş olduğumuz baklamız ne yapacak? Büyüyecek. Büyüdükten sonra meyve oluşumuna geçecek. Meyve oluşumunda olsun. Aynı zamanda suyun kökten en üst kısmına kadar ki olan trafiğinde kullanacak olduğu birinci ana element nedir? Potasyumdur. Yani potasyum da bunun için gerekli. Bunu net bir şekilde biliyoruz. O yüzden biz dengeli bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bunu uygulamamızın sebebi bu. Yani şöyle düşünceler, şöyle görüşler de olabiliyor. İşte buradaki dikmiş olduğunuz bakla ilk önce çiçek açacak. Çiçekten meyveye dönecek. Bu yüzden bizim fosforu yüksek kullanmamız gerekiyor gibi görüşler de olabiliyor. 18.46'nın söylenmesinin en büyük faktörü bu. Meyve oluşumunun, çiçek oluşumunun yüksek olması ve oradan sonra meyveye dönmesi. Ama şimdi biz ne diyoruz? 4-15. Yani 15 azot, 15 fosfor, 15 potasyum. 20-20 olarak adlandırmış olduğumuz gübrede 20 azot, 20 fosfor var ancak potasyum yok. Yani arada çok büyük bir fark yok. 18-46'da ciddi manada bir fosfor farkı var. Onu kıyaslamayacağım ancak 20-20 benim kafama o yüzden zaten hiç yatmıyor. Çünkü içerisinde çok aşırı bir şekilde oransal bir fark yok. Oransal bir fark olmadığı için boş yere hem aynı parayı vereceksiniz. 20-20'nin fiyatı da bildiğim kadarıyla 650 civarında olması lazım. 4-15'in fiyatı da 750 TL'ye aldık. Hem aynı parayı vereceksiniz hem de içerisinde potasyum olmayacak ve aynı zamanda da bizim buradaki ekmiş olduğumuz bakla sonuç itibariyle potasyuma ihtiyaç duyacak. Şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman biz bunun daha mantıklı olduğunu düşündük. Tabii mantıklı olması teoride anlatılanların çok böyle kulağa hoş gelmesi illaki doğru olacağı anlamına gelmiyor. Bakalım nasip de varsa yaşayıp göreceğiz. İlerleyen günlerdeki gelmiş olduğumuz baklanın son durumunu yine sizlere göstermeye çalışacağım dostlarım. Biz bu şekilde ekim işlemini yaptık, gübrelemesini yaptık. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Neleri yapıyorsunuz? Ya da siz hangi cins? Videonun başında söylemiş olduğum cins vardı. Siz hangi cins baklaları tercih ediyorsunuz? Burada çünkü tohum çok büyük önem atfediyor. Hangi tohumu kullanıyorsunuz? Onu yorumlar kısmında bildirin. Bakalım, bizim tahmini görüşümüzü söylüyorum. 15 günle 20 gün arasında çimlenme işlemini bekliyoruz. İnşallah çimlenme işlemi gerçekleştiği zaman da yine sizlere göstermeye shorts videoları olur veyahut da artık o anki duruma göre yaptığımız uygulamaları sizlere aktarmaya çalışacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bizim burada bu şekilde erken vakitte dikiliyor. Yani Eylül ayının 15'inden itibaren veyahut da Eylül ayının başından itibaren sulama imkanı olanlar Eylül ayının başından itibaren dikiyor. Sulama imkanı olmayanlar Eylül ayının sonuna doğru veyahut da hava durumuna göre kontrol işlemini yapıyor. Bu şekilde değerlendirmesini yapıyor. Biz burada erken hasat almaya çalışıyoruz. Diğer bazı bölgelerde bildiğim kadarıyla Aralık ayına doğru dikiliyor. Ama biz Aralık ayından ziyade Eylül ayında dikip Ekim ayı, Kasım ayı gibi hasat işlemlerine başlıyoruz dostlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.